Merhaba arkadaşlar. Bugünkü şapka çalışmamızda Rosetti Montana ipini kullanıyorum. İpimiz 100 gram, 210 metre uzunluğunda. Hatta şöyle renk numarasını da göstereyim. Şiş numaram da 4,5. Şimdi birazcık şöyle pay bırakıyorum. Bunu dikişte kullanacağım. Daha sonra şişimize 12 ilmek atıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek attıktan sonra düğümümüzü de atalım. Şimdi burada ilk baştaki 4 ilmeğimiz şapkamızda bir olarak devam edecek. Kalan 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz de haroşa olarak. Hemen biye yaparak başlayacağız. Yani biyenin ters ve düzlerini kuracağız. İlk ilmeğim ters. 1. İkinci ilmeğim ters. 2 ilmek ters ördüm. İpimi çeviriyorum. 1, 2 tane düz ördüm. Kalan 8 ilmeğim haroşa olacak. Haroşayı hangi yönden yapıyorsanız ters veya düz o şekilde 8 ilmeği öreceksiniz. Ben düzden yaptığım için bu 8 ilmeği de düz örüyorum. Şimdi diğer tarafa geldik. Yine ilk 8 ilmeğim haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sondaki 4 ilmeğim diğer yönde buradaki 2 ilmeği düz örmüştük. Bu tarafta ters olarak çıktı. İpimi çeviriyorum. 2 tane ters ilmeği örmüyorum. Direkt şişe geçirdim. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Sondaki 2 tane düzü. 1, 2 tane düz ilmeği ördüm. Diğer tarafa geldim. Bu seferdeki baştaki 2 ilmek ters. Ters ilmeklerimi örmüyorum. 2 taneyi boş geçirdim. İpi diğer tarafa aldım. Yanındaki 2 düzü örüyorum. Ve kalan 8 ilmek haroşamı. Tekrar diğer tarafa geliyoruz. Bu baştaki 8 ilmeğimiz hep haroşa olarak devam edecek. Sondaki biye kısmına geldik. 4 tane ipi kendime doğru çevirdim. Yanında 2 ters var. Ters olan gördüğüm ilmekleri örmüyorum. İpi çeviriyorum. Sondaki 2 tane düz ilmeği örüyorum. Tekrar diğer tarafa geldik. Baştaki 2 ilmeğimiz ters. Bunları örmeden şişe geçirdim. İpi çeviriyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Ve devam ediyorum. Yine 8 ilmek haroşayı örüyorum. Bir
İkiye de 2 tane ters gördüğümüz ilmekleri örmeden şişe geçiriyorum. İpi çeviriyorum. Sadece düz ilmekleri örüyorum. Arkada da önde de aynı işlemi yapıyoruz. Ters gördüğümüz ilmekleri örmeden şişe geçiriyorum. Düz ilmekleri örüyorum. İpi kendime çevirdim. 2 tane ters ilmeği örmeden şişe geçirdim. İpi alıyorum ve düz ilmeklerimi örüyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 diş haroşamız çıktı. Bu 6 diş olana kadar devam edelim. 2, 4, 6 tane haroşamız var. Şimdi artırmaya başlayacağız. Kulak için artırma yapacağız. Yine ilk iki ilmeğimi örmeden şişe geçirdim. Çeviriyorum. Bir kısmındaki 4 ilmeği ördüm. Şimdi kalan 2, 4, 6, 8 ilmeğimizi artırmasını yapacağız haroşanın. Hemen pardon. Şunları bir takayım. Buradaki ilk ilmeğin hemen dibinden bir ilmek alıyorum. Bir tane artırma yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek haroşamız oldu. Diğer tarafta hiçbir şey yapmıyorum. Tekrar diğer başta yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane haroşayı ördüm. Tekrar ipi çeviriyorum. Bir kısmındaki 2 tersi boşaldım. Ve sondaki 2 ilmeği örüyorum. Baştaki 2 tane tersi boş geçirdim. Ve 4 ilmeğimden sonraki haroşa kısmının ilk ilmeğinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Şimdi de 10 ilmek oldu. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu tarafta hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. 10 olan haroşa ilmeğimizi örüyoruz. Yine hemen biğenin yanındaki ilk haroşanın ilmeğin dibinden bir ilmek çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek oldu haroşamız. Böyle her sıra buradaki 4 ilmek biğenin yanından birer ilmek artırarak 10 defa artıracağız. Yani buradaki haroşa sayımız 18 olana kadar devam edelim. Her
Biyenin 4 tane biye yaptıktan sonra birer ilmek artırdık. 8. ilmeğin dibinden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kere artış yaptık. Yani 8 tane olan haroşa ilmeğimiz şu anda 18 ilmek. Bakın şu şekilde haroşa kısmımız büyüdü. Şimdi şu herhangi bir yere şöyle bir işaret koyuyorum. Şimdi bu işaret koyduğumuz yerden sonra 3 diş hiç artırma yapmadan buradaki 22 ilmeğimiz oldu. 22 ilmeği devam ediyorum. Şimdi kalan 18 ilmeğimi 3 diş olana kadar, yani 6 sıra hiçbir şey yapmadan bu şekilde örüyorum. Şimdi şu işareti koyduktan sonra 1 2 3 diş haroşamız çıktı. Şimdi 10 ilmek artırmıştık. Bu sefer tam tersini yapacağız. 10 ilmek keseceğiz. Bir kısmımız aynen devam ediyor. 4 ilmekten sonra hemen buradaki 2 ilmeğin kesmesini yapıyorum. Ve devam ediyorum. On sekiz ilmeğimiz vardı. Bir tane kestik. 17 ilmeğimiz kaldı. Her sıra böyle birer tane keserek tekrar 8 ilmek kalana kadar, yani haroşa kısmımız 8 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Önce 4 ilmek bir kısmını örüyorum. Yandaki hemen bir ve ikinci ilmeği birlikte alarak kesmeyi yapıyorum. Burada 8 ilmeğimiz kalana kadar arkadaşlar bu artırdığımız 10 ilmeği keserek devam edelim. 10 ilmek artırdık. 3 diş haroşayı ördük. Daha sonra yine 10 tane ilmeği kestik. Ve şişimizde yine 2, 4, 6, 8 tane haroşa, 4 tane de biye için 12 ilmeğimiz kaldı. Şimdi şu işareti şuradan çıkarıyorum. Buradaki herhangi bir ilmeği takıyorum. Buradan sonra hiçbir şey yapmadan 12 diş olana kadar,
Yani 24 sıra hiçbir şey yapmadan düz şekilde devam edeceğiz. Kesmelerimiz bitti. Diğer kulak kısmına kadar buradaki 12 ilmeği normal bir yaparak devam ediyoruz. Birinci diş haroşamız çıktı. Bundan 12 tane olana kadar bu şekilde devam edelim. İşaret koyduğumuz yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diş haroşayı ördüm. Şimdi burada de söylemek istiyorum. Bu şapkayı büyütmek isteyenler. 12 ilmek başlamıştık. Bunu 16 ilmek yapıp 4 ilmeğini miye olarak yürütüp diğerlerini haroşa yapabilirsiniz. 6 sıra düz örmüştük. Bunu 8 veya 10 sıra yapıp şu kısmını daha çok uzatabilirsiniz. Artırmayı yine 10-12 tane yapıp kesmesini yapabilirsiniz. Bu aradaki sayıyı da baştan mesela 8 sıra ördüyseniz bu arada da 16 sıra örün. Çünkü bitiminde de aynı şekilde yapacağız. O şekilde istediğiniz yaşa göre büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 12 diş haroşa olduktan sonra ben ikinci kulağın yapımına başlıyorum. Aynı şekilde ilk kulağı yaparken yaptığımız gibi hemen ilk ilmeğin dibinden bir ilmek çıkartıp artırmamı yapıyorum. Yine 10 defa da bu kulak için artırma yapacağız. Arada 3 diş hiç artırma yapmadan düz öreceğiz. Daha sonra 10 ilmek artırdığımız ilmeği kesmesini yapacağız. Ve ikinci kulağımızın da artırma ve eksiltmelerini bitirerek tamamlamış olacağız. Birinci artırmamı yaptım. Tekrar ikinci artırmayı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmeğim. Burası 18 ilmek olana kadar artırmamız devam edecek. Daha sonra da bu arada 3 diş haroşa örmüştük. Onu öreceğiz ve 10 tane de kesmesini yapacağız. Şimdi aynı ikinci kulağı da birinciyi yaptığımız gibi yaptık. Daha sonra 8 ilmek kalınca 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa ördük. Başta da aynı şekilde yapmıştık. Şimdi ben burada size bir santim vermek istiyorum. Bant kısmımızın uzunluğu 36 santim. Şu şekilde. Şu 8 ilmekli olan yer 5 santim. Kulağın olduğu yer 10,5 santim falan. Şöyle 10 santimi geçti. Şimdi beremiz şu şekilde arkadaşlar. Arka tarafı da böyle. Şöyle katlanacak. Şöyle önünü göstereyim.
Hatta katlanmış şekilde santimini de vereyim. ...18 santim. Şimdi bu bant kısmını ördükten sonra buradaki ilmeklerimizi bitiriyoruz. Kesmeyi yapıyorum. Yine örerek kesme yapıyorum. ...12 ilmeğimiz vardı. Bunun hepsini keseceğiz. Ve kesmemiz bitti. Burayı diğer tarafa dikeceğiz. Şimdi şu aralardan ilmek çıkartıyoruz. Hemen ilk boşluktan başlıyorum. Şu şekilde. Tüm buradaki boşluklardan ilmek alarak diğer başa kadar devam ediyorum. ...70 tane ilmek çıkardım. Hatta şu kenardakinden de alalım. 71 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunu kesme yerine kadar haroşa olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12 diş haroşa ördüm. Buranın da yüksekliğini vereyim. ...13 santim kadar bu yüksekliği yaptık. Şimdi kesmesine geçeceğiz. Bu aralardan ilmek azaltarak şapkanın tepe kısmına doğru biraz ilmeğimizi azaltacağız. Baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Yanındaki 2 ilmeği sağa doğru kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek örüyorum. Bu aralarda 8 ilmek öreceğiz. Tekrar yanındaki 2 ilmeği kesiyorum sağa doğru.
ve 8 ilmek örüyorum. Sekiz ilmek ördüm. Yandaki 2 ilmeği kesiyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. Tekrar kesme işlemini yapıyoruz. Sekiz ilmek ördüm. Yine kesme işlemi yapıyoruz. Sekiz ilmek ördüm. Tekrar kesiyoruz. Sekiz ilmek ördük ve tekrar kesme işlemini yapıyoruz. Sonda 3 ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Şimdi tersine geldiğimiz zaman arka tarafta 3 ilmeğimiz kalmıştı sonda. Buradaki 3 ilmeği 1 2 3 ilmek haroşa olarak ördüm. İpi çeviriyorum. Şuradaki kestiğimiz ilmeği ters örüyorum. Tekrar ipi çeviriyorum. Aralarda 8 ilmek haroşamız vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8. İpi tekrar kendime doğru çevirdim. Şu bakın kestiğimiz ilmek. Onu ters örüyorum. 8 ilmek haroşa, ipi çeviriyorum ve buradaki bir ilmeği ters örüyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Kestiğimiz ilmekleri ters örelim ki diğer tarafa düz olarak çıkacak. Bakın bu arada kestiğimiz ilmekler düz ilmek. Böyle bunun gibi 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane düz ilmeğimiz var. Birinci sırada 6 örüp kesmiştik. Bu sırada 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bakın düz ilmeğe geldik. Tekrar onu şöyle sağa doğru kesiyorum. Şimdi aralarda 7 ilmek öreceğiz. Bir önceki sıra 8 örmüştük. 1 2 3 4 5 6 7 ve tekrar kesme işlemi. Her 7 ilmekte bir yine kesme yapıyoruz. Yedi tane haroşayı ördüm. Kesme ilmeğine geldik.
Sonda 3 ilmeğimiz var. Onları haroşa olarak örüyorum. Ters tarafına geldiğimiz zaman da yine 3 ilmek haroşayı örüyorum. İpi çeviriyorum. Kestiğimiz ilmeği ters. Tekrar ipi ön yüze aldım. 7 tane haroşamız vardı. 1 2 3 4 5 6 7. İpi çeviriyorum. Zaten artık belli ettik kendini. Buradaki ters ilmekler, bir tane ters ördüm. Arada 7 ilmek haroşa. Üçüncü kesme sırasına geldik. 1 2 3 4 ilmek örerek başlıyorum. Bakın bu zaten düz ilmeğimiz, kesilecek ilmek. Onu sağa doğru kesmeyi yaptım. Bir sıra önce 7 ilmek örmüştük. Bu sıra 6 ilmek öreceğiz aralarda. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm ve kesmemi yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Arka tarafta sadece bu kesme ilmeklerimizi ters örerek sıranın başına kadar geleceğiz. Tekrar ön yüzdeyiz. Dördüncü kesmemizi yapacağız. Baştan 1 2 3 ilmek ördüm. Ve kesme yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek haroşa ördüm. Tekrar kesme yapıyorum. Her sıra bu aradaki haroşalarımız azalıyor. 1 2 3 4 5 ilmek haroşa ördüm. Yine kestiğimiz ilmeğe geldik ve kesmemizi yapıyoruz. Ters tarafında da bu ilmekleri sadece bir ilmeği ters örerek aralar 5 haroşa olarak tekrar sıra başına geliyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Bir kere daha kesme yapalım. Bir, iki ilmek ördüm. Yine kesiyorum. Şimdi 5. kesme, yani bu da yeterlidir 5 kere kesmek. Aralarda 1 2 3 4 ilmek örüp kesme yapıyoruz. Dört ilmek örüp kesme yapıyoruz. Beş kere kesme yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 36 ilmekte şimdi ben keserek bitirmiyorum. Diğer şapkalarımı seyrettiyseniz biliyorsunuzdur. Bir ilmek boşaldım. Bir tane ip doluyorum. Buradaki ilmeği örüyorum. Tekrar ip doluyorum. Bir ilmek örüyorum ve bir tane şişimin üstüne ilmek doluyorum. Bir ör, bir dola. Bir ör, bir dola.
Bütün ilmeklerimi bu şekilde sıranın sonuna kadar hepsini bu şekilde örüyorum. Evet, bütün ilmeklerimizi bir örüp bir doladık, bir örüp bir doladık. Şimdi artık şapkamız bitti. Burada ipimizi şöyle bağlayacak kadar kesiyorum ve herhangi bir iğnenize geçirebilirsiniz. Şu ipi şöyle lütfen paylı bırakın ki bunu bağlayacağız. Yani sonuna kadar çekmeyin. Şimdi ilk ilmeğimi iğneye aldım. Doladığım ilmeği bırakıyorum. Yanındaki ilmeği alıyorum. Doladığım ilmeği bırakıyorum. Bu şişimizdeki ilmeklerin hepsini böyle iğnemize alacağız. Ana ilmekleri alıyorum. Doladıklarımı bırakıyorum. Yani şu ilmekleri şöyle uzatmış oluyoruz. Sıranın sonuna kadar ana ilmeklerimizi iğneye geçiriyorum. Doladığım ilmekleri bırakarak geldim. Şimdi bu ipimizi çekelim. Dediğim gibi şurada mutlaka biraz pay bırakın. Şu şekilde. Şimdi buradan ipi çekiyorum. Bakın şuradaki ipi tutuyorum, yani hepsini çekmeyeceğim. Şimdi buraya bir düğüm atıyorum. Bir tane daha atalım. Gördüğünüz gibi şapkamızın tepe kısmı şöyle şu şekilde oldu. Şimdi bu iplerin fazlalıklarını kesebiliriz. Baştan bir ip bırakmıştık şapkamıza başlarken. Ben tekrar ucunda düğüm olmasın diye mutlaka böyle başlarken biraz ip bırakıyorum ki bununla da şöyle dikiyorum. Bu şapkanın bu kısımlarında düğüm olmuyor. Hemen ilk başta 2 ilmeğimiz vardı. O 2 ilmeğin aldım ve karşılığındaki şuraya geçiyorum.
Bunların karşılıklı gelmesine dikkat edelim. Ve tekrar aynı şekilde bir kere daha giriyorum ki şu uç kısmı biraz sağlam olsun diye. Ve böyle karşılıklı gelecek şekilde bu kısmı dikiyorum. Şimdi haroşa kısmına geldiğimiz zaman da buradaki dişle karşılığındaki haroşanın kenar ilmeğini birlikte alıyorum. Evet, son ilmeğe kadar dikişimizi yaptık. Şimdi bunu da hemen buradaki ipe şöyle hafiften bir düğüm atıyorum. Bu iplerimizi de arkadaşlar şöyle birazcık şu tarafa doğru çekelim. Kessek de bir şey olmaz aslında. Yine de saklamasını da yapalım. Evet, şurada bir ipimiz kalmış. Bakın şapkamızın tepe kısmı. Burası arka dikişimizin olduğu yer. Burası da ön kısmımız.
Böyle çok güzel, çok cici bir bebek şapkamız oldu. Bu yaklaşık 9 ay, 1,5-2 yaşına kadar, hatta yani kullandıkça biraz da esneme payı olacaktır. Yani 1-1,5 yaş arası çok rahatlıkla kullanılabilecek bir ölçüde oldu. Dileyen arkadaşlar, hatta şunu da geçireyim, görüntüsünü görün. İsteyen arkadaşlar böyle tepe noktasına da bir tane pompon ilave edebilirler. Şimdi ben bunu daha sonra sabitleyeceğim, düğüm atacağım. Bakın şu şekilde. Hatta sabitleyelim arkadaşlar, durmuyor çünkü. Şuraya bir ip çekmiştik, ondan şöyle bir sıkıca bağlıyorum. Görüntümüz böyle çok güzel, kulakları olan. Bakın. Yani dediğim gibi bu şapkanın formu çok güzel arkadaşlar. Yani şuradaki haroşa sayısından ve daha fazla yaparak istediğiniz ebata kadar büyütebilirsiniz. Kulakları da, bunda 10 artış yaptık. Mesela bir büyüğünde 12 artış yapabilirsiniz. Şu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.